Merhaba, ben Divan Ak Merkezi'nin şefi Merve. Bugün size divan lezzetlerinden biri olan şinitzel yapacağız ama daha farklı bir şinitzel yapacağız. Nasıl bir şinitzel yapacağız? Şimdi onu göreceksiniz. Klasik bir divan lezzeti şinitzel. Fakat bunu bir farklılık yaparak zeytinli çıtırla yapacağız. Zeytinli çıtırlar gayet sağlıklı, lezzetli atıştırmalıklarımızdan biri. Bunu şinitzelimizde nasıl kullanacağız? Önce tadına bakacağım, sonra da size anlatacağım. Şinitzel yapmak için biz bonfile eti tercih ettik. Çünkü bonfile sizin rahatlıkla evde dövüp açıp kullanabileceğiniz, pişme kısmında da hiç sorun yaşamayacağınız bir et. Peki bonfileyi nasıl yapacağız? Siz kendiniz bunu dövüp küçültemeyebilirsiniz ya da inceltemeyebilirsiniz. Bunun için kasabınızdan lütfen yardım isteyin. Ben bunu daha önce sizin için açtım. Sizinle bunu meşgul etmeyeceğim. Önce bunun için ihtiyacım olan açmış olduğum bonfile etim, kaplayacağım yumurtalarım, unum, zeytinli çıtırım, biraz renk vermesi için maydanozum, sunumunda kullanacağım tereyağım, limonum. Yumurtaları içine herhangi bir şey koymanıza gerek yok. Çünkü zaten eti biraz sonra tatlandıracağız. Bir tane et için 2 ya da 3 tane yumurta size yeterli olacaktır. Yumurtaların içine dediğim gibi eğer tatlandırmak isterseniz herhangi bir baharat koyabilirsiniz. Ben yumurta kokusunu yok etmek için biraz değirmen karabiber tercih ediyorum genelde. İki tane yumurta zaten size yetecektir. Hazırladığım yumurtalarımla unumu, bu arada yağımı açmam lazım. Kızarması için güçlü bir ateşe ihtiyacım var. Ben ayçiçek yağı tercih ediyorum. Farklı yağlar tercih edebilirsiniz. İsterseniz en sonunda da yine tereyağıyla da bir üzerine gezdirebilirsiniz. Etimi baharatlandırıyorum. Kaya tuzu tercih ediyorum bu arada. Çünkü kaya tuzu biraz daha artık günümüzde yoğun kullanılan işte deniz tuzu, maldon gibi tuzlardan biri. Ben de o yüzden iyotlu tuzdan ziyade kaya tuzunu tercih ediyorum. Tabii iyotlu tuz da kötü değil. Zeytinli çıtırlarım var. Elinizi, işte bir merdaneyi ya da farklı bir şey kullanabilirsiniz. Ben elimi kullanacağım. Çok un gibi olmasını istemiyorum. Çünkü zaten bu çıtırlar oldukça kolay kırılıyorlar. Biraz da parça parça olsunlar. Zeytinlerin tadı gelsin istiyorum. Zaten görüntüsü çok güzel olacak. Siz de göreceksiniz yapınca. Zeytinli kıtırı çıtır. Kıtır dedim. Evet. Zeytinli çıtırı tercih etme nedenimizden yine biri zaten içinde tuzlu zeytin olması. Normalde galeta unu, panko, ekmek kırıntısı, farklı şeyler kullanılıyor. Bu arada bu zeytinli çıtırları divan pastanelerinin sitesinden ya da pastanelerimizden alabilirsiniz. Temin edebileceğiniz yerleri de böylelikle söylemiş olalım size. Maydanoz güzel bir aroma katıyor. Hem bir renk katıyor. Yanacağını düşünmeyin. Yanmıyor. Ama siz bunun yerine dereotu ya da taze kekik, taze baharat herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ben maydanozu tercih ediyorum. Restoranda da maydanozu tercih ediyorum bu arada. Zaten eğer gelip yediyseniz bizim şinitsellerde de böyle olduğunu görmüşsünüzdür. Önce yağınızı ısıtmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eti eğer önce panelerseniz suyunu salabilir. Bu da pişme esnasında sizin için çıtırlığı biraz kaybetmesine neden olabilir. O yüzden önce yağımı ısıttım. Fakat dediğim gibi çok sıcak olmasını istemiyorum. Şu minik baloncukları görmek istiyorum yağda. Hazır olduğunu anlamak için. Önceden dövdüğüm etimi ve bir güzel tatlandırdığım etimi önce una, çok şöyle üzerinde birikmeyecek şekilde, sadece kaplanacak şekilde. Çünkü başka türlü paneyi tutmayacaktır. Lütfen iyi kaplandığından emin olun. Şu an bu kap benim için biraz küçük geldi ama siz bunu daha rahat, daha geniş bir şeyle yaparsanız biraz daha kolay olur sizin için diye düşünüyorum. Panelemek bu arada bir ürünün üzerini herhangi bir onu daha çıtırlaştıracak şeyle kaplamak.
Yani biz ona panelemek diyoruz. Önemli olan ürünün nasıl denir, dokusunu daha sertleştirip o crispy'yi biraz daha elde edebilmekle alakalı. Şimdi bir güzel yumurtasını da kapladım üzerine. En sonda da bu çıtırların üstüne güzelce bunu bastırıyorum. Normalde bunu restoranda eldivenle yapıyorum. Ama şu an kendi başıma yaptığım için eldiven kullanmıyorum. Yoksa eldiven kullanıyoruz yani. Hijyene önem veriyoruz. Güzelce bastırıp hem biraz daha içine işlemesi, küçük büyük parçalarla daha farklı bir doku olması için kıtırlara iyice yediriyorum bunu. Bonfile ile etle yaptım ama siz bunu tavukla da yapabilirsiniz. Hatta siz bunu istiyorsanız balıkla da yapabilirsiniz. Daha kolay evlerde pişirilebildiği için bonfileyi tercih ettim. Diğer etler biraz daha ısı kontrolü gerektirdiği için evde sizin için sert olabilir. Eti hazırladım. Her yerini elimden geldiğince kapladım. Şimdi bunu yağ biraz patlayacak. Çünkü içerisindeki maydanozlar havalı ürünler oldukları için böyle havaya uçuyorlar. Mevzu biraz çıtırlığı elde etmek için bunu çevirip pişirmek. Birkaç defa alt üst ederseniz daha yanmadan, hızlı ve dokusunu kaybetmeden o crispy hali kolay alacaktır. Aynı zamanda etin de pişmesi, üzeri böyle golden brown dediğimiz işte altın sarısı gibi bir renk aldığında bunu buradan alacağım. Yani aslında bu kızarma seviyesinde şöyle bir durum var. Ete göre değişir. Tavuk yapıyorsanız, kalın bir tavuksa biraz daha düşük ısıda biraz daha böyle çevirerek pişirmeniz gerekir. Ama eğer bunun gibi ince ve dokusu daha böyle az lifli bir etse, yani sinirli değilse çok, biraz daha böyle az, ısıyı yüksek tutarak işte böyle 1 dakika kadar işte ya da 45 saniye kadar bir süre zarfında pişirebilirsiniz. Peçeteyi alma sebebim fazla yağını bundan almak, uzaklaştırmak. Tabağıma alıyorum. Burasını ette kullandığım için çevireceğim. Limonu da şöyle çekirdeklerinden kurtulmuş olmak için böyle yanak limon yanına koyuyorum. Benim içine daha önce taze baharat, limon kabuğu koyduğum baharatlı tereyağlarım var. Üzerine de onu koyacağım servis ederken. Şöyle. Yemeğimiz hazır. Şimdi Selim artık tadabilirsiniz. Afiyet olsun.